Herkese merhabalar. Bugün sizler için yapımı oldukça pratik, aynı zamanda da görünümüyle göz dolduran çok lezzetli bir şerbetli tatlı tarifi hazırladım. Baklava hamuru açamıyorsanız ama bayram içinde bir tatlı yapmak istiyorsanız eğer bu tatlı tarifimi mutlaka denemelisiniz. Sözü çok uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz ve bunun için uygun bir tencereye 3 su bardağı toz şekerimi döküyorum. Ardından üzerine 3,5 su bardağı da suyumu ilave ediyorum. Ben bu tarifimde 200 mililitrelik klasik su bardağı kullandım. Şöyle çeyrek limonun suyunu sıkıp kendisini de içerisine attıktan sonra şerbetimi ocağımın üzerine alıyorum. Şerbetinizin şekerlenmemesi için ilk aşamada bu şekilde karıştırarak şekerini eritmenizi tavsiye ediyorum. Ocağımı ilk olarak harlı ateşte açtım ve kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra içerisindeki limonu çıkartıyorum ve şerbetimi orta ateşte 15 dakika boyunca böyle biraz kıvamlı bir şerbet oluncaya kadar kaynatıyorum ve sonrasında ocaktan indiriyorum. Şerbetimi tencereden ayrı bir kabın içerisine aldım ve kenarda güzelce soğutacağım. Çünkü tatlımız sıcak, şerbetimiz de soğuk olmalı. Kıvamı da bu şekilde olacak. Şöyle sarımsı bir renkte ve birazcık da koyu kıvamlı bir şerbetiniz olmalı. Şimdi de tatlımın hamurunu hazırlıyorum. Bunun için uygun bir kaseye 125 gram kadar oda ısısında güzelce yumuşamış katı yağımı döküyorum. Sonrasında içerisine 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. 1 çay bardağı sulu kıvamlı yoğurdumu da ekledikten sonra şimdi de içerisine yarım çay bardağı kadar da pudra şekeri ekledim. Tatlı hamuruna bir tane yumurtayı da ekledikten sonra ilk olarak bir spatula ile şöyle tüm malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum. Bu arada her zaman olduğu gibi tarifimde kullandığım malzemelerin bilgisine videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ve ardından üzerine 1 su bardağı kadar da irmik ilave ediyorum. Bu aşamada tatlı hamuruma 1 yemek kaşığı sirke, şöyle 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Son olarak da tatlımın içerisine 1 paket vanilya ve şöyle 1 çimdik de tuzu ekleyip şimdi de yavaş yavaş ve kontrollü olarak ununu ilave edeceğim. Unu eklemeden önce tüm malzemeleri şöyle elimle güzelce karıştırarak homojen bir kıvam almasını sağlıyorum. Bu aşamada kullandığınız yağın mutlaka yumuşak, oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ben tereyağı kullanmadım, katı yağ kullandım. Sizler isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. İlk olarak tatlı hamuruma 2 su bardağı kadar un ekledim. 2 su bardağı unu ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağım ve kıvamına bakacağım. Tatlı hamurlarında sizler de unu mutlaka kontrollü ve yavaş bir şekilde ekleyin. Çünkü katı bir hamur elde ederseniz bunun dönüşü olmaz ve tatlınız da sert kıvamlı olduğu için şerbetini de güzelce çekmez. Bu aşamada 3. bardak unumu da ekliyorum ve tatlı hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada yumurtanın büyüklüğüne göre, yoğurdun kıvamına göre alacağı un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Ben bu tarifimde toplamda 3 su bardağı un kullandım ve tatlımın hamurunun kıvamını da şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Tatlımızın hamuru bu şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Bu kıvama geldiğinde artık un ilave etmeyelim. Şimdi sıra geldi tatlımıza şekil vermeye. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve ilk olarak elimle sıkarak sonrasında da yuvarlayarak ortasına şöyle derince bir çukur açıyorum. Çukur açtığınızda çok inceltmeyin ki içine koyduğumuz fındıklar içinden çıkmasın. Tatlımın ortasını açtığım çukura şöyle 1 tatlı kaşığı olacak şekilde böyle irice dövülmüş olan fındığımı ekliyorum ve orta kısmını kapatarak tekrar şöyle avuç içimde yuvarlıyorum. Son olarak da yuvarladığım tatlıma şöyle parmağımla bastırarak bir çukur oluşturup ve bu çukura bir tane fındık yerleştirip kürdan yardımıyla tatlımın çevresinde bu şekilde çizikler oluşturuyorum ve böylece tatlımın son şeklini vermiş oluyorum. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için ben tepsimi yağlamadım. Yağlı kağıt da koymadım. Bu şekilde tüm tatlı hamurunuza şekil vererek tepsinize yerleştirebilirsiniz.
Bu arada tarifimi tam da buraya kadar izleyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tatlımızı hazırladıktan sonra fırınımızı alt üst fansız ayarda 180 derecede açalım ve ısıtalım. Isınmış olan fırında tatlılarımızı pişirmeye bırakalım. Benim tatlım fırınımın ayarına göre toplamda 35 dakikada üzeri ve altı çok güzel kızarmıştı. Fırından çıkardığım sıcak tatlılarımın üzerine şimdi soğuk şerbetimi her yerine gelecek şekilde güzelce gezdiriyorum. Tatlı hamurumuz yumuşak bir kıvamlı olduğu için zaten kısa sürede tüm şerbeti içine çekecektir. Ben son olarak şöyle kenarında da biriken şerbeti tatlıların üzerine gezdiriyorum ki üzeri de altı da tam olarak şerbeti çekmiş olsun. Şerbetini çektikten sonra da en son aşamada dilerseniz şöyle üzerine biraz fıstık da serpiştirebilirsiniz. 2-3 saat kadar dinlendirmiş olduğum tatlımın şöyle son halinde size yakından göstermek istiyorum. Bugün sizler için yapımı oldukça pratik, hem şekliyle hem de lezzetiyle favoriniz olacak bir tatlı tarifini sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şerbetini tam olarak çekti ve görünümüyle de göz dolduran çok güzel bir tatlı oldu. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Sizlerden ricam kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.